Merhaba sevgili dostlarım. Şimdi diğer servisleri yazmaya başlayacağız. Konkretlerini hızlıca. Sonra da bu hamallığa son vereceğiz. Servis klasörünün altına geldim. Customer Service ile başlıyorum. Customer Service yazdım. Bana böyle şirin bir yer geldi. Bunu internal tabii bu eziyeti yine çekiyoruz. Düzeltmedik işte yani akılsız başın cezasını eller çekiyor. Customer Service dedik ki kardeşim sen bu arkadaş servisten feyiz alır dedik. Onun içine de customer atarım dedim. Modellerden, core'dan. Ve aynı zamanda customer servisi çağırırım ki oraya ilaveten bir şey yazdığımda başka bir metot, kendine ait, customer'a ait metot yazdığımda o da buraya düşsün. Şimdi bana bazı sorumluluklar yükledi arkadaş. Dedi ki ya dedi pardon. Telefon geldi. Çok özür diliyorum. Kesmekle de uğraşmayacağım bunu arkadaşlar. Vakit nakittir. Şimdi dönelim hususumuza. Şimdi sen diyor bu servisten diyor miras alıyorsun ama diyor sen bu serviste diyor constructor'da diyor parametreler belirttin diyor. Bir tane diyor generic repository interface'i diyor istiyorum diyor. Bir de unit of works istiyorum diyor. Bakalım verelim. Generate constructor diyorum. Kontrol nokta. Bastım. Enter'a bastım. Ne yaptı? Customer Service, iGeneric Repository, iUnit of Works. Unit of Works aldım ben bunu diyor ve diyor base'e attım diyor. Base neresi oluyor? Base'de aha da şurası oluyor arkadaşlar. Gayet de basit bir şekilde aldı. Devam edelim. Şimdi ben bu constructor içine arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Use primary constructor. Ne demek istiyor bu arkadaş? Show potential fixes. Evet bu .NET'in yeni versiyonunda böyle bir şey var. Artık direkt class'ın yanına bunları yazıyor. En sonunda da buna ekliyor. Yani hani class'ı oluştur. Sonra işte customer service. Bir de constructor olarak public customer service deyip şeyleri almana diyor gerek yok diyor. Sıkıntı yok diyor yani. Bu şekilde çalışabilirsin diyor. Tamam böyle olsun. Bana zarar gelmez. Şimdi ben ne istiyorum arkadaşlar? Şimdi benim customer service'im var ya bu customer service'im. Aynı zamanda iCustomer Service'te çağırmışım ben burada. Şimdi ben iCustomer Service'te ekstradan bir metot yazdığımda benim Customer Repository'yi çağırmam lazım. Bu repository'de ki şeyleri kullanmam lazım. Onda nasıl çağırıyorum arkadaşlar? Geliyorum buradan. Diyorum ki iCustomer Repository Customer Repository diyorum. Ben bunu çağırdığımda bu da gelecek. Şimdi bu yanıyor altı. Dedi ki sen bunu kullanmıyorsun diyor. Kullanacağım. Private read only Customer Repository demiş. Hemen burada eşittir koyup Customer Repository diyebiliyorum. Ne oldu? Benim artık bir tane Customer Repository'm var. Ben mesela işte ne olabilir? Ne yapacağız bunları? Ödeme al gibi bir metot yazdığımızda bu repository ile çağıracağız bunu. Bununla kullanacağız. Aynı zamanda mesela ben bu Customer Repository veya şeydeyim Sale Repository bir satış yapıyorum. Orada satış yaptığımda sale'a işte bir eşleme ekleyeceğim. Aynı zamanda benim gidip de product'larda o product'ın stoğunu düşmem lazım mesela. O yüzden e, başka repositörleri de burada çağırabiliyoruz. Servisler içerisinde farklı repositörler çağırabiliyoruz. Onda bir sıkıntı olmuyor. Şimdi bizim bu çağırma stilimiz ne? Dependency injection arkadaşlar. Dependency injection nedir? Ben bunu daha konkret bir yerde göstereyim. Servis CS'e geldim. Bakın repository alt basınç demiş burada. Repository gelen repository şu repository iGeneric bir interface. Şimdi OOP de bilirsiniz ne vardı? Burada geliriz en başta add dedi mi? Hadi diyelim mesela. Diyelim ki işte generic repository repository zaten vermiyor. Direkt iGeneric'e dönüyor direkt. Ben generic repository diyorum. Atıyorum generic repository eşittir new generic repository diyorum. Geliyorum altına diyorum ki generic repository nokta add, generic repository nokta update gibi her seferinde new'lemem gerekiyor. Tabi bu da artık kalktı. Bunu da artık yapmıyoruz. Dependency injection bizim için ne yapıyor? Her seferinde
bir scope olarak onları da anlatacağım. Çağırdığımız için ben bu servisi çağırdığımda bir tane generic repository oluşturuyor arka planda. Ben iGeneric repository üzerinden işlerimi hallediyorum. Ondan sonra işim bitti mi çıktı mı siliyor atıyor gidiyor. Kendi garbage collector'ı falan hepsi kendinde. Program CS'de yapacağız bazı ayarlamalarını. Tabii onun da bir kolaylığı var. Onu da göstereceğim. Şimdi diğer servisleri de yazmaya devam edelim. Repository'leri gerektiğinde çağırırız. Customer Service'teki gibi olanları. New item diyorum. Ne vardı mesela? Group servisi var. Geldim group servise. Buna dedim ki public class group service. Git servisten ilham al derim. İçine de group atarım. Modellerde dikkat edin. Attım. Aynı zamanda da iGroup servisi çağırdım. Sonra benden dedi ki birkaç benim isteğim var senden dedi. Kızıyorum dedi. Bana dedi onları ver. Constructor'ı oluştur dedim. Aynı bu şekilde devam ediyor. İstersem dediğim biraz önceki gibi primary constructor şurada da yapabiliriz. Orada yapabiliriz. Hiç fark etmez. İkisi de aynı. Başka neyimiz var bizim? Department'larımız var. Bir tane de ondan yapalım. Department service dedim. Public class department service dedim. Git dedim. Servisten al. İçine de department ver dedim. Aynı zamanda da iDepartment servisi çağır bulunsun dedim. Sonra construction'ı oluşturdum. Biraz önceki yaptığım hareketi mesela şöyle düşünebilirsiniz. Private read only iDepartment repository department repository adeten alt çizgimizi koyuyoruz. Koydum. Aynı zamanda bunu gelip de benim construction'ın içine eklemem gerekiyor. Onu da nasıl yapıyorum kısa yolla? Geliyorum bunun üstüne. Show potential fix. Burada çıkmadı. Şöyle yaptım. Kontrol nokta yaptım. Add parameters to diyor. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu eski sistem. Ama gözümüz buna alışık olduğu için bunu kullanabiliriz. Sorun yok. Şimdi diğer servisleri de aynı şekilde yazalım. Department repository gibi kendine nevi şahsına münhasır repositoryleri çağırmanıza gerek yok şimdilik. İhtiyaç oldukça çağıralım ki boşu boşuna yer kaplamasınlar. Evet, diğer servisleri de hazırladım arkadaşlar. Şimdi bundan sonrası artık ihtiyaçlarımız doğrultusunda diğer alanları doldurmak, ne var ne yok hepsini halledelim. Ondan sonra bu işlemi tamamlayalım. Controller'lara geçelim. Mapping'lerimizi halledelim. Bu servis katmanını dolduralım. Bir sonraki videoda onlardan bahsedeceğiz. Şimdilik bu kadar yeterli. Diğer alanları da sizin doldurduğunuzu düşünüyorum. İster bu şekilde constructor yaparsınız, ister yeni tip constructor yaparsınız. Size kalmış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.